Ballarım, Road yeni başladıysanız bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü bugün sizlere oyunun ilk günlerinden başlayarak ilerleyen dönemlere kadar işinize yarayacak en önemli başlangıç taktiklerini göstereceğim. Bu taktikleri doğru uygularsanız sunucunuzdaki birçok oyuncudan daha hızlı gelişebilir, kaynaklarınızı gereksiz yere harcamaz ve ileride keşke bunu daha önce bilseydim diyeceğiniz hatalardan kaçınabilirsiniz. Özellikle videonun sonunda anlatacağım akademi taktiği oyunun başlangıç dönemindeki gelişim hızınızı doğrudan etkiliyor. O yüzden hiçbir bölümü atlamayın. Arkanıza yaslanın, Wenger Numo ile size en iyi bilgileri verelim ballarım. Hemen ilk taktiğimizle başlayalım. Şimdi bizim bir muhafız kulemiz var. Bu görevleri kesinlikle boş bırakmamamız gerekiyor. Neden? Oyuna başlandığımız andan itibaren düzenli olarak kontrol etmemiz gereken ilk yerlerden biri bu muhafız kulesi. Buradaki görevleri tamamladıkça çok sayıda gelişim ödülü kazanıyorsunuz. Üstelik bu görevler belirli aralıklarla sürekli yenileniyor. Başlangıçta görevlerin kalitesi beyaz seviyelerden yeşile, yeşilden maviye doğru yükseliyor. Yani ilerledikçe yeni görev seviyeleri açılıyor ve alacağınız ödüller de giderek değerleniyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey enerjinizi doğru kullanmak. Enerjinizi tamamen rastgele görevlere harcamayın. Görevlerin ödüllerini ve kalitelerini kontrol ederek mümkün olduğunca bütün enerjinizi değerlendirmeye çalışın. Görevler yenilendikçe ve tekrar kuleye girin ve yeni açılan görevleri tamamlayın. Kısacası ballarım, muhafız kulesini unutursanız ücretsiz olarak kazanabileceğiniz ciddi miktarda kaynağı masada bırakmış olursunuz. Yani muhafız kalesini unutmuyoruz ve orayı sürekli olarak yapıyoruz. Fenerimizi geliştiriyoruz. Eğer bir bina geliştirmek istiyorsak, yani şehrimizde bulunan Manifesto bölümünde gelişim sürecimizi hızlandıracak bazı özel yetenekler var. Nedir bunlar? Bunlar başlangıç döneminde en önemlisi kesinlikle çifte vardiya. Çifte vardiya aktif edildiğinde önümüzdeki 5 dakika içerisinde başlatacağınız yeni bina inşaatları ve şehir geliştirmeleri %20 daha hızlı tamamlanıyor. Ancak burada birçok oyuncunun yaptığı çok önemli bir hata var. Önce binayı geliştirmeye başlayıp sonra çifte vardiyayı aktif ederseniz yani mevcut inşaat süreniz kısalmaz. Örneğin şehir merkezinin gelişmesi 3,5 saat sürüyorsa ve siz inşaatı başlattıktan sonra çifte vardiyaya basarsanız bu aslında hızlandırma etki etmeyecektir. Yani yapmanız gereken doğru sıralama şu şekilde. Önce manifesto bölümüne giriyorsunuz. Çift vardiyayı aktif ediyorsunuz. Ardından geliştirmek istediğiniz binanın inşaatını başlatıyorsunuz. Bu sıralamayı doğru uygularsanız özellikle şehrin merkezi gibi uzun süre geliştirmeler isteyen yerleri daha hızlı yapabileceksiniz. Ve bu da sizin oyunun başında diğer oyunculardan çok daha hızlı ve çok daha fazla öne geçmenizi sağlayacak. Çünkü onlar oyunu öğrenmeye çalışıyor olacak ama siz Wenger Numo ile çoktan bileceksiniz. Gelelim oyundaki en değerli kaynaklarımızdan birine, elmaslar. Ballarım, oyunun başlangıcında gördüğünüz her teklif için elmas harcamaya başlamayın. Çünkü yaklaşık 50. günün civarında yine bir şans şarkı etkinliği gelecek. Oyundaki en önemli sarı yani mitik kahramanların biri sunucuya gelebiliyor. Bu şans şarkında yeterli sayıda çevirme yapabilmek için ciddi miktarda elmasa ihtiyacımız olacak. Yani bu nedenle özellikle ücretsiz oynayan veya düşük bütçeyle ilerleyen oyuncuların elmaslarını yaklaşık 40 ile 50. güne kadar mümkün olduğunca biriktirmesi gerekiyor. İlerleyen videolarda elmasların hangi etkinliklerde ve hangi tekliflerde kullanılabileceği için ayrıca detaylı bir video anlatırız. Ancak başlangıç için bilmeniz gereken temel kuralımız çok basit. Elmasları rastgele hızlandırmalara, gereksiz mağaza ürünlerine veya küçük ödüllere harcamıyoruz. Videonun ilerleyen kısmında anlatacağım toplama hızı güçlendirmesi ise yalnızca gerçekten çok aktif oynayan ve oyuncular için sınırlı bir istisna olabilir. Yani free to play oynuyorsak ve 50. günde yeni kahramanımızı almak istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle elmas harcamıyoruz. Ne dedik? Elmaslarımızı biriktirmemiz gerekiyor ve dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ama bunun dışında bir diğer parça da var. Bu konuda çok dikkat etmeniz gereken. Nedir bu? Mitik kahraman parçası. Bunlar sarı renkte gördüğünüz genel kahraman parçalarıdır ve ilerleyen dönemlerde oyundaki birçok mitik kahramanı geliştirmek için kullanılabilir. Başlangıçta oyunda yalnızca birkaç sarı kahraman bulunuyor. Bunlardan bazıları yalnızca VIP paketlerinden veya özel satın alımlardan elde edilebiliyor. Ve evrensel parçalar yani bu kahraman genel mitik parçaları her kahramanda kullanılamayabiliyor. Ancak sunucunun ilerleyen günlerinde yeni mitik kahramanlar oyuna eklenecek. Yaklaşık 50, 60, 70, 80, 100. günlere doğru piyade, süvari ve okçu sınıflarında yeni sarı kahramanlar görebilirsiniz. Bu nedenle elinizdeki genel kahraman mitik parçaları oyunun başında karşına çıkan ilk kahramana basmayın. Biz genellikle bir taktik serisi oluşturuyoruz ve free to play'de gidecekseniz doğru kahramanlara harcama yaparak doğru sezonlarda doğru kahramanlar
kahramanları tercih ediyoruz. Şimdi parçaları biriktirin, yeni kahraman yetenekleri ve güç sıralamalarını gördükten sonra yatırım yapabileceğiniz taktikler oluşturun. Elbette bu konuda kafanız karışabilir ama hiç endişe etmeyin, sizin için bunların videolarını hazırlayacağım. 5. Sunucunun en güçlü ittifaklarından birine girin. Aslında bu oyunda her zaman söylediğimiz ve mobil strateji oyunların temel kurallarından biri. İttifak sistemi açıldığında mümkün olduğunca liderlik sıralamasında güçlü ve aktif bir ittifaka katılmaya çalışın. Peki bunu neden yapıyoruz? Güçlü ittifak yalnızca savaşlarda sizi korumaz. Gelişim hızınızı da doğrudan arttırır. Elçilik binasını açtıktan sonra bina geliştirirken yardım butonu aktif hale geliyor. İttifak üyeleriniz bu yardım butonuna bastıkça inşaat ve araştırma sürenizi azaltıyor. Siz de onların geliştirmelerine yardım edebiliyorsunuz. Yani siz elçiliğin seviyesini yükselttikçe alabileceğiniz yardım sayısı ve her yardımın azaltabileceği süre artıyor. Aynı zamanda ittifakın yeteneklerinde de bunları arttırabiliyorlar. Yani aktif bir ittifakta oynarsanız o yetenekleri geliştirmişlerse siz daha fazla yardım ve daha fazla süre kısaltması alıyorsunuz. Yani bu ne demektir? Bizim güçlü ittifakta olmamız o oyuncuların paket satın aldığındaki hediyeler kısmından hem paketlerinden bir sürü ödül almamızı sağlıyor hem de aynı zamanda bizim daha fazla gelişmemizi sağlıyor. Yani aktif olun, düzenli oynayan, paket salan güçlü ittifaklardan birine katılın. Yani yalnızca ittifak sıralaması bunu belirlemenize yeterli olmayabilir. Çünkü özellikle ilk haftalarda çok fazla ittifak sıralaması değişecek. Siz gözlem yapın, izleyin. Hangi ittifaklar yükseliyor, hangileri aktif, hangi kahramanla gücü yüksek oyuncular var, bunlara bakın ve doğru ittifak seçin. Orada biraz zaman geçirdikten sonra anlayacaksınız zaten. Ballarım, tam burada size kısa ama önemli bir şey söylemem gerekiyor. Videomu izleyenlerin büyük bir bölümü hala kanala abone değil. Birkaç videomu izledikten sonra YouTube yeni videolarımı ana sayfanıza getirmeye devam ettiği için abone olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama kontrol ettiğinizde abone olmadığınızı görebilirsiniz. Bu tarz Lordaş, mobil strateji rehberlerinin başlangıç taktiklerini ve yeni etkinlik videolarının devamını istiyorsanız ben Gernuma, yani kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara destek mesajınızı bırakmayı unutmayın. Ayrıca Lordaş hakkında özellikle hazırlamamı istediğiniz bir rehber videosu varsa yorumlara yazın. Şimdi evinizi kurtaracak paket taktiğiyle devam ediyoruz. 6. Paket satın almadan önce bunu bilin. Oyunun sağ üst bölümünde ileride çeşitli başlangıç paketleri açılacak. Bunlardan bazıları ikinci inşaat sırası ve ek yürüyüş kapasitesi gibi kalıcı avantajlar sunuyor. Eğer oyuna para yatırmayı düşünüyorsanız kalıcı özellik veren paketler geçici kaynak paketlerine göre daha mantıklı olabilir. Yani ikinci inşaat sırası aynı anda 2 bina geliştirmenize yardımcı olur. Ek yürüyüş kapasitesi ise aynı anda daha fazla orduyu haritada göndermenizi sağlar. Ancak asıl dikkat etmeniz gereken ultra değerli aylık kart. Paketin fiyatı ülkenize ve para biriminize göre tabii ki de değişebilir. Fakat oyuna ilk girdiğiniz anda paketi doğrudan tam fiyatıyla satın almayın. Bir süre oynayıp başlangıç görevlerindeki büyüme kısmını tamamladığınızda şehir merkezinin birkaç seviye geliştikten sonra envanterinize özel bir indirim bileti gelecek. Yani bu bileti kullandığınızda aylık kartı bir defaya mahsus olarak yaklaşık yarı fiyatına satın alabiliyorsunuz. Bu da cebinizi rahatlatan güzel bir taktik. Evet, illa oyuna para yatıracaksınız. Almanız gereken, özellikle oyunun erken aşamalarında gereken tek paket bu. Belki ilk aylık için, özellikle yardım ve kısımları için diyorsanız bunu alabilirsiniz. Yarı fiyatıyla gerçekten makul. Bunun dışında ikinci inşaat sırasıyla intikal fena bir seçenek değil. Ama intikal için acele etmezdim. Özellikle oyunun başında ordu sayınız kısıtlı olacak. Yani öncelik olarak kendinizi büyümeye ve geliştirmeye odaklanın. Bunun dışında hangi paketlerini almanız gerektiğine dair daha detaylı güzel bir video yaparız ballarım. 7. Kaynak toplama hızı güçlendirmesini doğru kullanın. Oyunda ilerledikçe binaların ihtiyaç duyduğu kaynak miktarı ciddi şekilde artacak. Ekmek, odun, taş, demir toplamak için ordularınızın dünya haritasındaki kaynak noktalarına göndermeniz gerekecek. Örneğin bir odun noktasının tamamen toplanması 3 saat sürüyorsa toplama hızı güçlendirmesiyle bu süreyi ciddi şekilde azaltabilirsiniz. Bunun için profil fotoğrafınızın altında bulunan ok işaretine basın. Buradan savaş ve gelişim bölümüne, ardından gelişim sekmesine girin. Bu bölümde 8 saatlik ve 24 saatlik toplama hızı güçlendirmelerini görebilirsiniz. Bu güçlendirmeler toplama hızınızı yaklaşık 2 katına çıkarabilir. Normalde 6 saat sürecek bir toplama işlemi güçlendirme aktifken yaklaşık 3 saate düşebilir. Ancak elmas konusunda söylediğim temel kuralı unutmayın. Sırf birkaç dakika kazanmak için sürekli elmas harcamayın. 8 saat boyunca aktif oynayacak ve ordularınızı düzenli olarak kaynak toplamaya gönderecekseniz tamam, bu güçlendirme kullanılabilir ve değerlendirilebilir. Ama uzun süre oyuna girmeyecekseniz 24 saatlik güçlendirme daha verimli olabilir. Kararı aktif sürenize ve elmas miktarınıza göre verebilirsiniz. Ama yine de elmaslarınızı elinizde tutmanızı tavsiye ederim.
ederim. Zaten bol bol kaynak sorunu yaşayacağız. Yani bu bölümde ayı avı gelene kadar ve ayıyla savaşana kadar kaynaklarda sorun yaşayacağız diyebilirim. 8. Asker eğitimini hiçbir zaman durdurmayın. Yani oyunun başlangıcından itibaren ne demiştim? Yeterli asker sayımız olmayacak. Piyade, süvari ve okçu kamplarınızı mümkün olduğunca sürekli çalışmalı. Ne yapmamız gerekiyor? Kampların seviyesi düşükken asker eğitimleri 30 veya 40 dakika içerisinde tamamlanabilir. Ancak seviye ve eğitim kapasitesi yükseldikçe bu süreler 3-4 saate kadar çıkacak. Bu yüzden oyuna girişinizde her seferinde kampları kontrol edin. Sürekli olarak asker basmaya odaklanın. Eğitim tamamlandıysa gidin tekrar başlatın. Daha fazla asker dünya haritasında daha güçlü olmanızı, daha fazla ordu gönderebilmeniz anlamına gelir. Bu sayede daha fazla kaynak toplayabilir, etkinlik görevlerinde daha yüksek puan kazanır ve şehir merkezinizi daha hızlı geliştirirsiniz. Tabii ki bunu yapacağız diye kesinlikle eğitime hızlandırma kullanmayın. Önemli olan tek şey zamanımızı verimli kullanmak ve geri kalan her şeyimizi biriktireceğiz. Peki hangi binalara öncelik vermelisiniz? Oyunda çok sayıda bina bulunduğu için başlangıçta kafanız karışabilir. Sizin bu şehir merkezinizin etrafında gözüken işte yemekhanesidir, kereste fabrikası, taş ocağı, barınak, benzeri üretim binaları görevleri tamamlamak ve şehir gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilir. Ancak gelişimizi doğrudan etkileyen binalar değildir. Yani senin önceliğin bunlar değil ballarım. Senin önceliğin şunlardır: şehir merkezi, elçilik, piyade kampı, süvari kampı, okçu kampı ve akademi. Aynı zamanda bunu yaparken odaklanman gereken tek bir nokta var. Şehir merkezini maksimum seviyeye yükseltmek için gereken binalar. Yani bunlara odaklanacaksın. Elinden geldiğince şehir merkezini boş durmadan yükseltmeye odaklan. Bunların dediğim gibi içinde en önemli kısım şehir merkezi. Çünkü diğer binaların ulaşabileceği maksimum seviyeyi senin şehir merkezin belirler. Yani şehir merkezinin düşük seviyede kaldığında diğer kritik binaları geliştiremezsin. Bu nedenle görevlerin istediği zorlu binaları yükselttikten sonra ana hedefiniz mümkün olduğunca şehir merkezinin seviyesini arttırmak olmalı. Ancak bunu yaparken elçilik, asker kamplarını tamamen geride bırakmayın. Elçilik ise daha fazla ittifak yardımı sağlar, kamplar ise ordunuzun büyümesini sağlar. 10. Geldik videonun başında verdiğim bonus taktiğe. Akademide ilk olarak hangi araştırmaları yapmalısınız? Akademi açıldığında karşınıza genel olarak gelişim, ekonomi ve savaş olmak üzere 3 farklı araştırma alanı çıkacak. Savaş bölümü ordularınızın çatışma istatistiklerini arttırır. Ekonomi bölümü kaynak üretimi ve kaynak toplama özelliklerini geliştirir. Gelişim bölümü ise bina inşaatı ve araştırma sürelerini azaltır. Başlangıç döneminde hemen büyük savaşlara girmekten ziyade şehrimizi geliştirmeye çalıştığımız için ilk önceliğimiz gelişim bölümü olmalı. Burada özellikle inşaat hızını arttıran araştırmaları, ikinci olarak araştırma hızını arttıran geliştirmeler olsun. İnşaat hızı sayesinde bütün şehir daha hızlı büyür, araştırma hızı sayesinde de akademi geliştirmelerini daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Ekonomi bölümünde ise kaynak üretiminden daha çok kaynak toplama hızına öncelik verin. Böylece şehir içerisindeki üretim binalarından gelen kaynak miktarı ilerleyen seviyelerde tek başına zaten yeterli olacak. Siz asıl ihtiyacınız olan kaynakları dünya haritasından toplayacaksınız. Toplama hızınız ne kadar yüksek olursa bu sizin için erken safhada işinize yarayacaktır. Buradaki ek yürüyüş kapasitesini açabilirseniz haritaya aynı anda daha fazla ordu gönderebilirsiniz. Özellikle buna da dikkat edebilirsiniz. Kısacası akademide başlangıç sıralamamız şu şekilde: önce inşaat hızı, ardından araştırma hızı, daha sonra kaynak toplama hızları ve mümkün olduğunca erken ek yürüyüş kapasitesi. Bu sıralamayla ilerlerseniz başlangıç döneminde zamanınızı çok daha verimli kullanırsınız. Ballarımlı Rotoş'a yeni başlayanların bilmesi gereken önemli başlangıç taktikleri genel olarak bunlardı. Siz yani özet olarak Muhafız Kulesi görevlerini düzenli tamamlayın. Bina geliştirmeden önce çift vardiyayı aktif edin. Elmaslarınızı ve kahramanlarınız için mitik kahraman parçalarını saklayın. Aktif ve güçlü bir ittifaka girin. Asker üretimini hiçbir zaman durdurmayın. Şehir merkezi ve akademi gelişimine öncelik verin. Akademisi ise ilk olarak inşaat araştırma hızını yükseltin. Ben şu anda 10. sunucuda oynuyorum. Sunucu yaklaşık birkaç günlük. Yani hep birlikte oyunun gelişimini takip edeceğiz. Lord Dash bildiğiniz gibi yeni bir mobil strateji oyunu. Tabii ki de bunu yaparken neler yapmamız gerektiğini, kahraman sıralaması, başlangıç paketi, elmas harcama, bilmem ne, bütün rehberleri hazırlayacağız. Boss, Palmo, Kingshot serilerimize devam edecek. Eğer buraya kadar geldiysen de Otoş hakkında ne düşünüyorsun? Sence güzel bir oyun mu? Oynamaya değer mi? Hadi ilk yorumlarınızı siz de atın. Neler hissettiğinizi beraber duyalım ballarım.